etmek içindir. Böyle taş üstüne koyup yol kat edersiniz, planlar yaparsınız. 2025 benim için biraz daha böyle her şeyin sustuğu bir yıl oldu. Zamanın durduğu. Yani planların, inşaatın, o çok sevdiğim bisiklet turlarının sustuğu bir yıldı. Bugün size hayatın beni nasıl durdurduğunu anlatacağım bir Z raporuyla karşınızdayım. Evet, yılın ilk videosu, geride bıraktığımız yılın son videosu olmuş oldu. Bu sayede biraz geciktim, kusura bakmayın. Ama bu sadece benim yılımın özeti olmayacak. Aynı zamanda zamanın, sağlığın ve vedaların gerçek maliyetine dair dürüst bir muhasebe yapmak istiyorum. Eğer siz de böyle bir şeylerin peşinden koşarken yorulmuşsanız geçen sene, belki bu video size de bir şeyler söyleyebilir. Aslında yeni yıla her şey yolunda diye başladık. Yani gerçekten de öyleydi. Mesela bunun hemen başında Makedonya'da geçmişimizin, kimliğimizin izlerini aradık kardeşimle birlikte. Makedonya'nın kodu kaçtı? Makedonya'da mı? 389 muydu? Şu an bilmiyorum, henüz vatandaş olmadım. İyiydi. Selimiye'de hayalini kurduğumuz evin o inşaatı, kaba inşaatı tamamlanmıştı. Böyle artık bir kütle olarak orada duruyordu. Öyle böyle değil yani. Ne diyorsun? Manyak mısın oğlum, şuraya bak. Şuraya bak, şöyle bak, baksana şöyle be. Ben her zaman bakıyorum. Ki bu bizim 2 senedir en büyük gündemimizde. 2026'da öyle olacak gibi gözüküyor. İnsan elindeki plana çok güvenince hayatın da aynı plana sadık kalacağını zannediyor. Ama 2005'in en önemli sözü şuydu kulağıma çalınan: hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyebilir. İşte inşaatlar durabilir, başvurular cevapsız kalabilir. Mesela güç bela tamamladığımız evin kabuğu bitti ama içi boş kaldı. Yani bazen kendimizi dışarıdan tam görürüz ama içeriden bir eksiklik hissederiz, ona benziyor bu. Yine de komşumuz Elif ve Gökhan'ın Şubat ayında doğan bebekleri Poyraz'ın büyümesini izlemek, hayatın böyle kendi hızında aktığını hatırlatan bir mucize gibiydi bana kalırsa. Bu inşaatın stresi bana temeline kazma vurulduğu 2024'ten itibaren böyle beklemediğim bir hediye bıraktı. Tansiyon. Yıllarca bisikletle konfor alanına kaçmayı tercih etmiş biri olarak ilk kez 2025'te kendi bedenimden kaçamayacağımı anladım. Yani bisiklet hala karşımda duruyor, önümde duruyor. Zihnim bin git diyor, çünkü hangi koşullarda olursa olsun bisiklete binerdik. Ama kalbim şimdi diyor ki dur bekle, ya başına bir şey gelirse. 2025 korkunun sadece bir duygu değil, aynı zamanda fiziksel bir sınır olduğunu da öğretti. Bu videoyu izleyen genç dostlarım, sağlığınız yerindeyken kurduğunuz o yapamam, edemem, beceremem duvarlarının çoğu aslında hayal ürünü. Yani gerçek duvarlarla tanışmadan önce yolun tadını çıkarın derim. Tüm bu korkunun içinde tek bir istisna vardı. O da Mazı'ya yaptığım bisiklet yolculuğu. Topu 45 kilometre. Hatta önceki yıllarda yaptığım uzun yolculukları düşünecek olursak böyle esamesi bile okunmaz. Ama bisiklete böyle çantayı, uyku tulumunu, işte çantalarını falan yükleyip yola çıktığımda o içimde ördüğüm o görünmez duvarları yavaş yavaş yıktığımı da fark ettim. Orada bir rampanın ortasında durup böyle nefeslenirken, su içerken kendime şöyle bir şey söyledim. Korku aslında beklemenin de bir başka biçimi. Ve pedal çevirmeye devam ettiğimde o yavaş yavaş yıkmaya başladığım duvar iyice yerle bir oldu. Ağustos sonunda zaman durdu. Her şey sustu. Annemin 44 gün süren yoğun bakım süreci. Yani zamanın saatle değil, umutla ölçüldüğü o yerdeydim. Hastane koridorlarında beklerken önümden geçen insanlar, koşturanlar vesaire. Yani herkesin yüzünde hep aynı ifadeyi izledim. Çaresizlik, umut. Yani çok karmakarışık bir şeydi. Sanki onlar annemin, ben de onların hastalarını bekliyorduk. Ve 17 Ekim sabahı gelen bir telefonla güzel annemi uğurladık. O günden beri dünya biraz daha sessiz benim için. Bu 44 gün bana projelerden, maddi kazançlardan, planlardan çok daha kıymetli bir şey hatırlattı aslına bakarsanız. Yani geriye kalan tek gerçek değer sevdiklerinizle ayırabildiğiniz şimdidir. Yani bu çok klişe, çok her yerde duyduğunuz bir şey ama
o kadar sık unutuyoruz ki yani hayat bazen bize işte bunu farklı şekillerde tekrar tekrar hatırlatıyor. Ben de bu şekilde hatırladım. Annemin gidişiyle, onun vedasıyla hatırladım. Aslında birbirimize ne kadar çok ihtiyacımız var birbirimizin gözünün içine bakmaya. 2025 annemi benden aldı ve karşılığında da zamanın ne kadar kutsal bir şey olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Benim hayatımda böyle kırılma anları vardır. Unutuyorum çünkü ben de herkes gibi. Bir şey sana diyor ki sevdiklerinden daha çok zaman geçir. Bu anın tadını çıkar. Ya onlarla geçireceğimiz zamanı daha çoğaltmamız gerekiyor. Sadece anne, baba değil, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, kedimizle, köpeğimizle kim varsa. Gerçi dışarıda çekemiyorum. Ciddi fırtına var ve hava kapalı ve gittikçe de kararıyor. Eğer görüntü kötüleşirse lütfen kusura bakmayın. Ama her yıl sonunda olduğu gibi bu yılda yıla 10 üzerinden bir not vereceğim, bir puan vereceğim. Daha önceki yıllarda yaptığım gibi. Kayıplarıma, sağlığıma ve yarım kalan emeğime bakınca teknik olarak herhalde bu seneye böyle bir 3-4 falan vermem gerek diye düşünüyorum bir taraftan. Ama bu yılın bana öğrettiklerine ve ruhuma açtığı o olgun yaraya bakınca notum galiba böyle 10 olmalıymış gibi geliyor. Çünkü gerçekten çok şey öğrendim. Zira kaybettiklerinin acısı kadar hatırladıklarımın da değeri gerçekten çok büyüktü. Yani bazı yıllar kazanmak içindir, ilerlemek içindir, atılım yapmak içindir. Ama bazı yıllar durmak, anlamak, beklemek içindir. Benim için de yıl biraz böyle oldu. Peki ya sizin 2025'iniz nasıl geçti? Yani kaybettikleriniz, kazandıklarınız, öğrendikleriniz, yılbaşında koyduğunuz hedeflerinize ulaştınız mı? Kaçını gerçekleştirdiniz? Lütfen hepsini yorumlarda yazın. Yani orada ben hem okumayı seviyorum hem bazen bir diyaloğa dönüşüyor oradaki konuşmalar, dertleşmeye dönüşüyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben ne not verdiğinizde, neler geçirdiğinizde özetle yorumlarda bekliyorum. Bu videoların pek çok ana fikri oradaki yazışmalardan çıkıyor. Bana yeni fikirler vermeye devam edin. Bir taraftan da lütfen like atmayı unutmayın. Bunu söylemek gerekiyormuş. Ben ilk videolarımda söylüyordum, sonra bıraktım bunu. Bir like'ı esirgemeyin. Ona da bir yılbaşı hediyesi olarak kabul edeceğim. Bir daha da istemeyeceğim zaten. Dolayısıyla 2026'da sevdiklerinizle bol bol vakit geçireceğiniz, sağlıkla, mutlulukla, neşeli, bereketli bir yıl olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. İmzaları attık. Başardık. Bitti.